Balerinin adı Eve McCarro. Küçükken babasını gözlerinin önünde öldüren örgütten intikam alma hikayesi filmin omurgasını oluşturuyor. Balerina bir John Wick spin-off filmi, yani serinin yan öyküsü. Seyredenlerin beklentisi muhakkak şiddeti yüksek ve yaratıcı bir aksiyon olacaktır. Bana göre bu anlamda kesinlikle tatmin edici. Başroldeki Ana de Armas, Blonde filmiyle Oscar adayı olmuş, örneğin son James Bond Ölmek İçin Zaman Yok'ta dövüş sahnelerindeki yeteneğiyle tanıdığımız Küba asıllı bir oyuncu. Eve karakteri yetim kaldıktan sonra sofistike suikast örgütü Ruska Roma'nın çatısı altında süper bir katil olarak büyütülür. Gözü pekliği ve cesareti tesadüfen bir kez karşılaştığı John Wick'e benzemektedir. New York'taki Continental Otel'in yöneticileri Winston ile Karen'ın koruması altında hayatının sırlarının peşine düşer. Köpeği öldürülüp evi soyulduktan sonra bıraktığı eski işine geri dönen John Wick ve karakteri giyinmiş Keanu Reeves hayranları, özellikle 4 film ile bir televizyon dizisine ezberlemiş olanlar Balerina'yı kaçırmasınlar. Kendi adıma zevk aldığım özellikleri sıralamak isterim. John Wick dünyasının koyu renk tonları, modern zamanı önceki yüzyıllara yaklaştıran yapım tasarımı, mekanların ürkütücü güzelliği hikayenin içine girmemi sağladı. Çekimlerin tamamının Avrupa'da, Macaristan, Çekya ve Hırvatistan'da yapılması zaten bu gizemli ve eski havayı solumamıza yardımcı oluyor. Genç bir kadının ağırlıklı olarak erkeklerin egemen olduğu korkunç ve acımasız suikastçiler arasında kalbinin gösterdiği yoldan asla şaşmaması etkiledi beni. Ölüm kavramını hiçe sayarak zekasını aksiyon kabiliyetleriyle birleştirmesi, kaba güce kafa tutması bakımından önemli. Balerina özellikle kadın seyirciler için sağlam bir bakış açısı sağlıyor. Öldürücü aletlerle, silahlarla ve bedenlerle yapılan her tür dövüşteki koreografi, mesela alev püskürtücüler ya da patenlerin kullanıldığı yaratıcı sekanslar dikkat çekiyor. Yine soğuk bir cehenneme düşmüş gibi hissettiğimiz kasaba bölümünde kendi adıma dehşete düştüm. 2003 yılında çektiği Karanlıklar Ülkesi ile tanıdığımız Len Wiseman, aksiyon türünün yenilikçi yönetmenlerinden. Sinema için çektiği bu 5. filmde de öncekiler gibi seyirciye farklı gösteriler sunmak istemiş. Hikayenin sürpriz dönemeçleri olsa da asıl hareketli sahneler için gidilen bir film olduğundan öneriyorum. Yalnız bir uyarım olacak. Filmin ses tasarımı çok özel, ayrıntılı, önemli. Sesine ve projeksiyon kalitesine güvendiğiniz bir sinemada gitmeniz şart. Yoksa bu söylediklerimin hiçbir anlamı kalmaz.